Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, Haşr Risalesi'nin son söz anlamına gelen hatimesinden devam edeceğiz okumaya. 12 suret, 12 hakikati okumuştuk. Mukaddime ile başlamıştık. Mukaddime ön söz, hatime son söz anlamına geliyor. Hatim oradan geliyor, yani tamamlama sözü. Efendim. Sonra da zeyiller var. Bir süre daha Haşr Risalesi'ni okumaya devam edeceğiz. Ek parçalar gelecek sıraya. Şimdi hatimeden başlayalım. Bugün ekranda da bir görsel değişiklik yaptık. İnşallah daha güzel, daha verimli olacak. Bizi takip edenlerin daha çok istifadesine medar olacak diye ümit ediyoruz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Hatime. Geçen 12 hakikat birbirini teyit eder. Birbirini tekmil eder. Yani birbirini tamamlar. Birbirine kuvvet verir. Bütün onlar birden ittihat ederek, birleşerek neticeyi gösterir. Hangi vehmin haddi var? Şu demir gibi, belki elmas gibi 12 muhkem surları delip geçebilsin. Ta Hısn-ı Hasinde olan haşr-i imaniyi sarsın. Evet, Hısn-ı Hasin iç kale demektir. Yani sığınağın da sığınağı. Bir dış kale var, dış kale duvarları var. Bir de iç kale var malum. İşte ibadetler için düşünürsek en dış duvarlar, nafileler, sonra vakit namazlarının sünnetleri, kale duvarları, en iç kalede farzlar. Tabi onun da içinde iman esasları var. Böyle. Dolayısıyla bu kadar sağlam bir hakikati hiçbir vehmin haddi değil ki sarsabilsin. Bu hakikate şüphe düşsün. Evet, şimdi bugün bu hatimede bir ayet-i kerime var. Onun açıklaması yapılacak. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ayet-i kerimesi ifade ediyor ki, bütün insanların halk olunması ve haşredilmesi, kudret-i ilahiyeye nispeten bir tek insanın halkı ve haşri gibidir. Evet, öyledir. Yani Allah için her şeyi yaratmakla bir şeyi yaratmak arasında fark yoktur. Bir çiçeği yaratmakla bir baharı yaratmak aynıdır. Bütün insanları diriltmekle bir tek nefsi diriltmek aynıdır anlamına geliyor bu ayet-i kerime. Tabii bunun insan için her şeyi insana göre izafi olduğundan dolayı anlaşılması kolay değildir ama burada örneklerle inşallah aklımıza yaklaştırılacak. Evet, öyledir. Nokta namında bir risalede Haşr bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikati tafsilen yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilatıyla hülasasına bir işaret edeceğiz. Eğer istersen o noktaya müracaat et. İlk eserlerinden üstadın Mesnevi Nuriye eserinin içinde bir bölüm, nokta dediği risale. Evet, mesela velillahil meselül âlâ, temsilde kusur yok. Nasıl ki nuraniyet sırrıyla güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa da bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi aynı suhuletle hadsiz şeffafata da verir. Şimdi bu örnek. Güneş, Allah şems-i ezeldir. Yani kainatın ezeli güneşidir. Dolayısıyla bu güneş örneğiyle bunu anlamaya çalışıyor. Demek ki güneş doğduğu zaman, hani iradesi olduğunu düşünürsek, iradeli
değil ama Allah'ın iradesiyle hareket ediyor. Kendi iradesi olduğunu farz etsek, dolayısıyla güneş bir tek şeffaf şey, mesela bir evin camı diyelim, sizin evin camına vurmasıyla, sizin evin camını aydınlatmasıyla dünyadaki bütün evlerin camlarını aydınlatması arasında, değil mi, veya denizlerin yüzünde parıldaması arasında fark yok. Yani güneş için küçücük bir cam parçasına ışığını vermekle dünyadaki bütün şeffaf şeylere ışığını vermek arasında fark yok. Denizi aydınlatmak bir cam parçasını aydınlatmaktan zor değil. Evet. Sonra başka örnekler var. Efendim, bu nuraniyet sırrıydı. Şimdi hem şeffafiyet sırrıyla bir zerre-i şeffaf bir zerrenin küçük göz bebeği güneşin aksini almasında denizin geniş yüzüne müsavidir. Denizin geniş yüzüne müsavidir. Yani denktir. Yani burada da deminkinin tersi, bir yine zerre, bir cam parçası güneşin ışığını değil mi, bir deniz yüzü kadar kolay alır. Yani ikisi arasında fark yoktur. Çünkü şeffafiyet sırrı böyle gerektirir. Hem intizam sırrıyla bir çocuk parmağıyla gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi kocaman bir Diritnot'u da çevirir. Değil mi? Gemi diyelim biz şimdi. Diritnot eski bir isim. Oyuncağını, değil mi? Oyuncağını yönetiyor. Oyuncağını, değil mi? Oyuncak gemisini, oyuncak arabasını diyelim. Direksiyonunu çeviriyor. Aynı kolaylıkta bir gemi direksiyonu da çevirir. Yani intizam, çünkü intizam. Değil mi? Hatta derler, yani biz kullanmadık ama mesela tır şoförleri veya işte gemi kaptanları yani küçük bir otomobilin direksiyonundan daha kolay onların direksiyonlarını çevirmek. Yani kocaman bir gemi, kocaman bir tır diye böyle 2-3 kişinin yardımıyla çevrilmiyor. Değil mi? Bir çocuk oyuncağını ne kadar kolay çeviriyorsa parmağıyla kocaman o gemileri, tırların direksiyonlarını da çevirebilir. İntizam sırrı bu. İntizam sırrının gereği. Hem imtisal sırrıyla bir kumandan bir tek neferi bir arş emriyle tahrik ettiği gibi bir koca orduyu da aynı kelime ile tahrik eder. Evet, siz de takip ediyorsunuz kitaptan. Biz de kitabın içine girdik. Cenab-ı Hak kitabın içinden çıkarmasın. Yani zaten içindeydik de bu yeni dekor böyle. Bir kumandan, ordu komutanı, değil mi? Marş der, bir askeri koşturur. Aynı emirle bir orduyu da koşturur. Çünkü onun için fark etmez. Yani orduyu harekete geçirmek, tahrik etmek, bir neferi tahrik etmekten zor değildir. Çünkü emirle iş görüyor yani. İmtisal sırrı, emrini dinleme bakımından ikisi arasında fark yok. Cenab-ı Hak da öyle bir şey olmasını istediği şeye emrediyor, ol diyor. Değil mi? İnnemâ emruhu izâ arâde şeyen en yekûle lehu kün feyekün. Ol der, oluyor. Ol dediği şey ister bir atom olsun, ister bir galaksi olsun. Değil mi? Fark etmiyor. Ol dedi. Çünkü direkt mübaşereti yok. Yani direkt bir teması yok. Emirle iş görüyor. Yani şimdi tabii Üstad bu zamanda olsaydı başka örnekler de verirdi. Ki bizim için bunu anlamak daha kolay şimdi. Diyelim ki ne yapıyorsun? İşte biz de
Allah'ın bize verdiği yeteneklerle işte bilgisayarlarda, bilgisayar ekranlarında sanal bir dünya kuruyoruz. Sanal dünya. Değil mi mesela? Çocuklar oyun oynuyor. Araçlarını, değil mi? Yollarda yarış yaptırıyor. Efendim dağların, vadilerin yanlarından geçiyor efendim. Böyle sanal bir dünya kuruyoruz. Yani bir düğmeye basıyorsun ve elindeki fareyle, değil mi, yönetiyorsun. Bir aracı hareket ettiriyorsun, bir dağı hareket ettiriyorsun. Denizi karaya, karayı denize çevirebiliyorsun. Bilgisayar ekranında gayet kolay ya. Değil mi? Bir düğmeye basıyorsun. Diyelim ki bazen en küçük bir hesap sonucu geliyor ekrana. Bir düğmeye basıyorsun. Büyük karmaşık bir hesabın sonucu da geliyor. İşte emrediyorsun telefon, cep telefonunda. İşte Siri filan numarayı bana ara diyorsun, arıyor. Yani biz bile, değil mi, böyle aciz kullar olarak Allah'ın verdiği yeteneklerle bak ol dediğimiz oluyor. Her şey olmuyor tabii de. Yani bazı şeyleri biz de artık yapabiliyoruz. Allah bize bu yeteneği vermiş. Yani bizi bu seviyeye ulaştırmış. Çünkü Allah'ın halifesiyiz. Yeryüzünde Allah'ın halifesiyiz. Allah'ı anlamakla sorumluyuz. Emanet-i kübra bize verilmiş. Emanet-i kübra bize verildiğine göre onu anlamamız gerektiğine göre onu anlamamız için Allah bize taklitlerini yaptırıyor. Bak taklitlerini yaptırıyor. Bugün işte bilgisayar dünyası, değil mi? İnternet dünyası, sanal dünya, efendim gelinen nokta belki daha ileri noktalara gidilecek, daha iyi anlaşılacak bu. İşte hafızalar, değil mi? Böyle gittikçe küçülüyor çipler, efendim, hafıza kartları vesaire. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi muhafaza ettiğini daha iyi anlamamıza sebep olduğu gibi bu ufak bir işle, yani hiç böyle hatta temas etmeden, değil mi? Temassız kartlarla, efendim temassız teknolojiyle adeta bir emir vererek sadece isteğimizi yaptırıyoruz, dediğimizi yaptırıyoruz. İşte Cenab-ı Hak demek ki bunu yapıyor. Bütün kainatı böyle yönetiyor. Ol diyor, oluyor. Bir şeyle her şey arasında fark yok. Küçük bir şeyle büyük bir şey arasında fark yok. Gerçekten bunu anlamak çok büyük bir adım insanoğlu için. Devam edelim. Hem muvazene sırrıyla denge. Kuvve-i fezada bir terazi ki öyle hakiki, hassas ve o derece büyük farz edelim ki iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder. İki ceviz konulsa hisseder ve iki güneşi de istiab edip tartar. İki güneşi de tartıyor, iki cevizi de tartıyor. Böyle büyük bir terazi düşünelim. O iki kefesinde bulunan iki cevizi birini semavata, birini yere indiren aynı kuvvetle iki şems bulunsa birini arşa, diğerini ferşe kaldırır, indirir. Diyelim önce cevizleri koyduk terazinin kefelerine. Aynı ağırlıkta iki ceviz. Birine bir fındık ilave ettik. Fındık o kefeyi, bulunduğu kefeyi bastırdı. Sonra iki güneşi koyduk. İki güneşi tartıyoruz. İkisi de dengede. Yine bir fındık koyduk bir kefeye. O kefe yine ağır bastı. Demek ki o fındık kadar bir kuvvet iki cevizden birisinin bulunduğu kefeyi ne kadar kolay bastırabiliyorsa güneşin bulunduğu kefeyi de o kadar kolay bastırabiliyor. Denge sırrı, muvazene sırrı sonucu. İşte Cenab-ı Hak için de imkan dengesi, efendim imkan, adem. Adem imkan. Terazinin iki kefesi gibi yani. Yokken ondan sonra imkan dahilinde, yani imkan terazisi diyelim, olması ile olmaması olmadan önce dengede. Allah ol diyor, oluyor. İmkan kefesinde ağır basıyor.
O ister bir fındık olsun, ister bir dünya olsun, ister bir galaksi olsun fark etmiyor. Burada hem madem şu adi, nakıs, fani mümkünatta nuraniyet, şeffafiyet ve intizam ve imtisal ve muvazene sırlarıyla 5 sırdan bahsetti. Nuraniyet, şeffafiyet, intizam, imtisal ve muvazene sırlarıyla en büyük şey en küçük şeye müsavi olur. Hadsiz, hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Elbette Kadir-i Mutlak'ın zati ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı ve melekutiyeti eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamiri tekviniyesine kemali imtisali ve mümkünatın vücut ve ademinin müsavatından, yani vücut ve adem, yani varlık kefesi yokluk kefesinin dengede olmasından ibaret olan imkanındaki muvazenesi sırrıyla az çok, büyük küçük ona müsavi olduğu gibi bütün insanların bir tek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir. Bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir. Hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi o şeyin içine zıddının müdahalesi iledir. Mesela hararetin derecatı soğuğun müdahalesi iledir. Değil mi? Sıcak diyoruz. Soğuğun müdahalesine göre değişiyor. Derece izafi oluyor. Mesela bizim köyde bir su var, türbe suyu deriz. Kışın elini tuttuğunda sana sıcak geliyor. Sıcak akıyor. Kışın sıcak, yazın soğuk, buz gibi. Halbuki o hep aynı derecede ama yazın çok hava, yani dışarıdaki hava sıcak olduğu için su soğuk geliyor. Kışın dışarıdaki hava çok soğuk olduğu için su ona nispetle sıcak geliyor, sıcak hissettiriyor kendisini. İzafi, böyle dünyada geçerli olan bir kanun, izafiyet kanunu. Hararetin derecatı soğuğun müdahalesidir. Güzelliğin meratibi çirkinliğin müdahalesidir. Ziyanın tabakatı karanlığın müdahalesidir. Fakat bir şey zati olsa, arizi olmazsa onun zıttı ona müdahale edemez. Zıttı ona müdahale edemez. Çünkü cem-i zıddeyn lazım gelir. Bu ise muhaldir. Demek asıl zati olan bir şeyde meratip yoktur. Zati olan bir şeyde mertebeler yoktur. Madem Kadir-i Mutlak'ın kudreti zatidir, mümkinat gibi arızi değildir ve kemali mutlaktadır. Yani sonsuz bir kudret. Onun zıttı olan acz ise muhaldir ki tedahül etsin, onun içine girsin. Demek bir baharı halk etmek Zat-ı Zülcelal'ine bir çiçek kadar ehvendir. Eğer esbaba isnat edilse bir çiçek bir bahar kadar ağır olur. Hem bütün insanları ihya edip haşretmek bir nefsin ihyası kadar kolaydır. Şimdi bu zatiyle arızi şöyle bir örnekle matematiksel olarak şimdi aklıma geldi. Anlamaya çalışalım. Diyelim ki sayılar, değil mi? Sayılar 10 sayısı 11'den küçüktür, 9'dan büyüktür. Değil mi? 1000 sayısı diyelim 2000'den küçüktür ama 100'den büyüktür gibi. Yani sayılar, arızi bunlar. Birbirlerine göre izafi, büyüklükleri, küçüklükleri, rakamsal değerleri izafi. Ama sonsuz, şimdi sonsuzla kıyasladığımız zaman değil mi? Hepsi birdir. Sonsuz, çünkü sonsuzdan büyüğü yok. Sonsuzun küçüğü yok. Sonsuzdan bir şey çıkaramazsın, ona bir şey ilave edemezsin. Sonsuza göre 1 ile 1000 arasında, 1 ile 1 trilyon arasında fark yok. Sonsuzdan biri çıkar gene sonsuzdur, 1 trilyonu çıkar gene sonsuzdur. Değil mi? Bunun gibi. Çünkü sonsuz. Sonsuz sayılar ilişkisi, işte kudreti sonsuz olan yaratıcıyla varlıklar
ilişkisi gibidir. Sonsuz. Mesela 2 tane sonsuz olmaz. Değil mi? Niye olmaz? Yani 2 tane 1 olur, 2 tane 2 olur, 5 tane 5 olur. Ama 2 tane sonsuz birbirini sonlandırır. Bir tane sonsuz bir tane olur. Her şeyi kaplar, bütün sayıları kapsar. Ondan bir şey çıkaramazsın, ona bir şey ilave edemezsin. İşte Allah'ın sonsuzluğu ile böyle her mesele aynı derecede, eşit derecede kolay çözülür. Evet. Mesele-i haşrin başından buraya kadar olan temsil suretine ve hakikatlerine dair olan beyanatımız Kur'an-ı Hakim'in feyzindendir. Nefsi teslime, kalbi kabule, ihzardan, hazırlamaktan ibarettir. Asıl söz ise Kur'an'ındır. Zira söz odur ve söz O'nundur. Dinleyelim. Burada haşirle ilgili ayetlerden bir buket yapmış. Onları okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Felillahil hüccetül bâliga. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Bu Haşr Risalesi'nin başında da olan ayeti kerime. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Bu ayetler daha sonraki zeyil dediğim zeyillerde gelecekler ve geniş açıklamalarını okuyacağız inşallah. Onun için burada mealini de vermeden sadece okuyup geçiyorum. Ya eyyühennas İttekû rabbekum inne zelzeletes saati şey'un azim. Yevme teravneha tezhelu kullu murdiatin amma ardat ve tadau kullu zati hamlin hamleha ve teren nase sükara ve ma hum bisükara velakinne azaballahi şedid. Allahu la ilahe illa huve le yecme'annekum ila yevmil kıyameti la raybe fih ve men asdaku minallahi haditha. İnnel ebrara lefî na'im ve innel füccara lefî cehîm. İzâ zülziletil ardu zilzâleha ve akhracetil ardu ethqâleha ve kâlel insânu mâ leha yevme izin tuhaddisu akhbâraha bi enne rabbeke evhâleha. Yevme izin yasturun nâsu eştâten liyurav a'mâlehum فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ أَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Daha bunlar gibi ayat-ı beyinat-ı Kur'aniyeyi dinleyip amenna ve saddakna diyelim. Evet. Amenna ve saddakna. Amentu billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahire ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun ve ennel cennete hakkun ve enne ven nâre hakkun ve enne şefaate hakkun ve enne münkera ve nekiran hakkun ve ennallâhe yeb'asu men fil kubur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allahümme salli ala eltafi ve eşrafi ve ekmeli ve ecmeli semerati tuğbai rahmetik ellezi erseltehu rahmeten lil alemin ve vesileten li vusulina ila ezyena ve ahsena ve ecla ve a'la semerati tilket tuğbail mütedelliyeti ala daril ahireti eyil cennet. Allahümme ecirna ve ecir valideyna minen nar ve edkhilna ve edkhil valideyna el cennete me'al ebrar bicahi nebiykel muhtar. Amin. Ey şu Risale'yi insaf ile mütalaa eden kardeş deme. Niçin bu 10. sözü birden tamamıyla anlayamıyorum? Gerçekten bu çok derin, yani daha önce de söyledim, Kur'an'ın yüzlerce ayetinden süzülmüş manalar.
birden niye anlayamıyorum deme. Çünkü kendi yazar bile, yani müellif bile bunu yüzlerce defa okumuş. Yazdıktan sonra kendisi okumuş. Okudukça daha iyi anladığını söylüyor. İtiraf ediyor. Sen bir defada niye anlayamıyorum deme veya tamamıyla anlayamıyorum deme ve tamam anlamadığın için sıkılma. Çünkü İbn Sina gibi bir dahi hikmet el haşru leyse ala mekayisil akliye demiş. Yani iman ederiz fakat akıl bu yolda gidemez diye hükmetmiştir. İbn Sina gibi bir dahi hikmet dehası olan bir şahıs böyle demiş yani. İman ederiz fakat akıl bu yolda gidemez. Hem bütün ulema-i İslam haşir bir mesele-i nakliyedir, delili nakildir. Akıl ile ona gidilmez diye müttefikan hükmettikleri halde elbette o kadar derin ve manen pek yüksek bir yol birdenbire bir cadde-i umumiye-i akliye hükmüne geçemez. Yani aklın gittiği böyle, her aklın gittiği umumi bir cadde, ana cadde hükmüne geçemez diyor. Bunu bekleme. Kur'an-ı Hakîm'in feyziyle ve Hâlik-i Rahîm'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda, taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asır, bizim asrımız, bu asırda efendim o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Evet. O derin ve yüksek yolu, yani akıllara sığmayan, akılların anlayamadığı o diriliş hakikatini, yolunu bu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Çünkü imanımızın kurtulmasına kafi gelir. Fehmettiğimiz miktarına memnun olup tekrar mütalaa ile izdiyadına çalışmalıyız. Yani tekrar mütalaa ile izdiyadına, yani anladıklarımızın artmasına, çoğalmasına çalışmalıyız ki bu Risale-i Nur'un genelinde olan bir hususiyet. Yani okudukça anlarız. Okudukça biz, tekrar okudukça bize açılır manalar. Bir gülün açılması gibi efendim. Ve bize ne kadar açılıyorsa biz de onu başkalarına o kadar açabiliriz. Onun için diğer kitaplar gibi böyle bir defa okunup bırakılacak bir kitap değil. Tekrar okunacak, anlaşılacak, anlaşılmaya çalışacak Kur'an hakikatleri bunlar. Evet, haşre akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki haşr-ı azam ismi azamın tecellisiyle olduğundan Cenab-ı Hakk'ın ismi azamının ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan ef'al-i azimeyi görmek ve göstermekle haşr-ı azam bahar gibi kolay ve ispat ve kati izan ve tahkiki iman edilir. Yani ismi azamın tecellisi, her ismin de ismi azamı var. İsmi azam mertebesi var. Onları görmek ve göstermekle bu mesele ancak anlaşılır diyor. Şu 10. sözde feyzi Kur'an ile öyle görülüyor ve gösteriliyor. Yoksa akıl dar ve küçük düsturlarıyla kendi başına kalsa aciz kalır, taklide mecbur olur. Evet, biz de burada bırakıyoruz. İnşallah devamını ki zeyiller geliyor. Bir sonraki programda ele alacağız. Allah razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin. Hepinizi Allah'a teslim ediyorum. Hoşça kalın.